Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere küçük çaplı proje planından bahsedeceğim. Peki bu bizim ne işimize yarayacak derseniz, bu sayede belli bir zaman aralığında tamamlanması gereken küçük bir projeyi veya sorumluluğunuzda olan bir operasyonu takip edebilirsiniz. Örneğin firmanıza yapılan yıl sonu sayımlarını veya varsa ekibinizin iş süreçlerini hazırlayacağınız küçük çaplı bu proje planı ile izleyerek büyük resmi görebilirsiniz. Ve yine bu sayede aksayan iş adımlarını daha hızlı görebilecek ve çözüm üretebileceksiniz. Ben vermiş olduğum buradaki örnekte 15 adımdan oluşan bir aktiviteyi belirli başlangıç tarihinden yine belirli bir bitiş tarihine kadar izleyip durumlarına göre takibini yapacağım. Şimdi örneğimizin detaylarına bakacak olursak, bu alanda aktivitelerimiz sıralanmakta. Yan tarafında başlangıç ve bitiş tarihleri görülüyor. Hemen onun yanında da başlangıç ve bitiş tarihlerine göre süreler, toplam süreler görünüyor. Yan tarafında da durumları, yani tamamlandı veya bekliyor. Bu aktivitelerin tamamlandığı veya beklediğini gösteren alan. Bu alan ise projemizin belli olan başlangıç ve bitiş tarihlerini göstermekte. Burası da toplam süreye göre, yani aktivitenin süresine göre tamamlananlar yeşil, bekleyenler kırmızı olarak görülmekte. Şu bölüm ise belirlediğiniz zamana göre projenin hangi aşamada olduğunu görmenizi sağlayacak bir özellik. Örneğin ben 29 Ağustos'a kadar hangi aktivitelerin tamamlandığını veya tamamlanmadığını görmek istediğimde buradaki tarihi değiştirerek proje planında kendi belirlediğim hedef tarihi koyabiliyorum. Ve gördüğünüz gibi şuradaki işaretli alan şuradan şuraya geldi. Bu sefer 12 Eylül diyelim. Kendimce burada bir hedef tarih belirliyorum. Artık proje planımızın nasıl yapıldığına geçebiliriz. Bunun için her zamanki gibi şu alanı kopyalıyorum. Ve sayfa 2'ye özel yapıştır değerleri diyerek süreci başlatıyorum. Tabii şunları tarih yapacağım. Kısa tarihe çevireceğim burasını. Şuradaki tarihleri de alalım. Şunları şuradan kopyalıyorum. Ve özel yapıştır değerleri diyorum. Ve şunları kısa tarihe çeviriyorum. Hücreli biçim yalnızların hizalamasını değiştireceğim. Dikey yapacağım. Şunu alıp şuraya dikey yapacağım. Ve şu şekilde şunu da kısa tarih yapayım. Artık şurada formülümüzü uygulayabiliriz. Shift eşittir eğer burası büyük ve eşit ise şuraya, tabi burada V formülünü kullanacağız. Çünkü iki tane değişken olacak. Şuraya noktalı virgül diyorum. Ve G6 küçük ve eşit ise şuraya noktalı virgül. Şurası diyorum. Noktalı virgül boş diyorum. Yalnız şunlara Windows F4 ile dolar işaretlerini koyacağız. Sadece şurada birkaç değişiklik yapacağız. Şimdi burada G sütunu ve diğer sütunları alacağız. Ancak satır olarak ilerlemesini istemediğim için şu doları şuradan sileceğim. Aynı şekilde şundan da sileceğim. Yanlış oldu. Şuradan şu doları sileceğim. Ve şurada da sütun olarak sabit olsun. Satır olarak aşağı doğru ineceği için şunları sileceğim. Şuradaki dolarları. Ve filde de aynı şekilde sütun aynı kalacak. Sadece satır aşağı inecek. Enter diyorum. Ve formülü buradan şuraya kadar ve aşağı kadar çektireceğim. Şimdi bu alanda koşullu biçimlendirme yapacağız. Bunun için yeni kural diyorum. Ve yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir. Eşittir diyorum. Tamamlandı. İse git dolgu efektleri diyorum. Birinci rengi açık yeşil
İkinci rengi koyu yeşil seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam. Yine koşullu biçimlendirme, kuralları yönet, yeni kural diyorum. Yine aynı şekilde bunu seçiyorum. Eşittir diyorum. Bekliyor diyorum. Biçimlendir. Yine dolgu efektleri. Birinci renk açık kırmızı. Şuradan seçelim. Açık kırmızı şu olsun. Tamam deyip ikinci rengi de koyu kırmızı yapalım. Belli olmuyor. Biraz değiştirelim şunu. Biraz daha açık olsun. Şu olsun. Tamam diyorum. Uygula. Tamam diyorum. Şimdi yazıların görünmemesi için sağ klik, hücreleri biçimlendir diyorum. İsteğe uyarlanmıştan şurayı siliyorum ve 3 tane noktalı virgül koyuyorum. 1, 2, 3. Az önce şurada tamamlandı yazıyordu. Tekrar geri alayım. Bakın tamamlandı yazıyordu. Üçüncüyü koyduğumuzda görünmez hale geliyor. Tamam diyorum. Şimdi tablomuzun diğer ayarlarını yapalım. Onun için de şuraya geleceğim ve bir formül yazacağım. O da şu olacak. Şurası artı parantez açıp şu eksi 1 diyeceğim. Ve parantezi kapatacağım. Enter deyip aşağı doğru çektireceğim. Şurası da veriden veri doğrulamayı seçeceğim. Buradan liste diyeceğim. Ve şuraya tamamlandı noktalı virgül bekliyor yazacağım. Tamam diyeceğim. Ve burası artık liste haline gelecek. Bakın bekliyor dediğimde kırmızı, tamamlandı dediğimde yeşil oluyor. Şimdi proje planımızın dış formatını ayarlayalım. Öncelikle şu başlığı seçiyorum. Sağ klik hücreleri biçimlendir diyorum. Dolgudan dolgu efektleri. Birinci renk olarak şu açık maviyi, ikinci renk olarak da şu koyu maviyi seçiyorum. Çok koyu oldu. Şunu seçelim. Tamam diyorum. Yazıyı beyaz yapıyorum ve ortalıyorum. Şimdi şu alanı ayarlayalım. Sağ klik hücreleri biçimlendir yine. Dolgu efektleri diyorum. Birinci renk olarak bu sefer şunu seçeceğim. İkinci renk olarak da koyu olanı seçeceğim. Tamam diyorum. Dış çerçevesini yapalım. Bunun için şurayı komple seçiyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. Kenarlık diyorum ve şu çift olanı seçiyorum. Renk olarak da koyu mavi diyorum ve şunu seçiyorum. Şu alanı daraltıyorum. Görünüme geliyorum ve kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şurasını seçiyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum ve dolgudan yine dolgu efektleri diyorum. Buradan bu da şu renk olsun. Ve şöyle seçiyorum. Ortalıyorum bunları. Büyütüyorum az bir şey. Şimdi projemizde takip ettiğimiz tarihi gösteren şekli hazırlayalım. Bunun için şu alanı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme diyorum. Yeni kural diyorum. Ve şunu seçiyorum. Olmadı. Şunu şöyle geri almam lazım. Koşullu biçimden yeni kural diyorum. Ve şunu eşittir diyorum. Şurası eşittir. Şuraya ise tabi burada şu G'nin önündeki sütunu kaldırıyorum. Sadece satır olarak kalmasını ama sütun olarak değişmesini istiyorum. C4 sabit kalacak. Biçimlendire geliyorum. Kenarlık diyorum ve buradan da şu noktalıyı seçelim. Şu alanı tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi burada şurayı da veriden veri doğrulama diyorum ve liste olarak şu alanı seçiyorum ki ayarlaması kolay olsun. Şuradan istediğim tarihe getiriyorum. Son bir şey kaldı. Şuradaki formülleri görüyorsunuz. İçine tıkladığımızda formüller görünüyor. Bunun görünmesini istemiyorum. Bunun için yapmamız gereken öncelikle şurayı komple seçmek ve sağ klik hücreleri biçimlendir diyorum. Korumaya geliyorum ve korumada kilitliyi kaldırıyorum. Tamam diyorum.
Daha sonra şurada bu şekilde bir görüntü çıkıyor. Bunları seçiyorum. Olmadı. Şunları komple seçiyorum. Sadece bu projemizin içindeki alanı seçiyorum. Sağ klik hücreli biçimlendir diyorum. Yine buraya geliyorum. Kilitli ve gizli diyorum. Tamam diyorum. Yalnız hala görünüyor. Ve buradan da gözden geçire gelip sayfayı koru diyorum. Şifre vermiyorum. Hiçbir şeyde dokunmuyorum. Tamam diyorum ve görüntü bu şekilde oluyor. Formüller görünmez oluyor. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Bunu yine formüllerden şurada şimdi hesapla diyebilmek için şu süreye geliyorum ve buraya shift eşittir diyorum. Rastgele arada formülünü kullanacağım. 1'den 10'a kadar olsun. Parantezi kapatıyorum ve formülü kopyalayıp aşağı doğru çektiriyorum. Özel yapıştır formülleri diyorum. Ve buradan formüllerden şimdi hesapla deyip son durumu görüyorum. Buradan da bir deneme yapalım. Bekliyor diyelim. Şunu tamamlandı diyelim. Ve şuradan da son bir kez daha bakalım şöyle. Proje planı çalışmamla ilgili anlatacakları bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.